Selam. Architectural Digest videolarını izlemeye devam ediyorum. Bu hafta Benny Blanco'nun evine bakacağım. Kimin? Who the fuck is Benny Blanco? Selena. Selena Gomez'in kocası, müzik yapımcısı Benny Blanco'nun evine. Everyone always tries to act so cool when I'm so excited you're here. Hi, AD. I've been waiting to do this forever. Come inside. My name's Benny Blanco. I don't know what else to say. Bye. Not bye. Hello. O neydi o? Sincap gibi sincap. Ama hiperaktif bir sincap gibi. And I guess this is called like a living room. I don't know. I call this a listening room. And these speakers are these really old speakers that they had in a club called The Loft in like the 70s. And my friends got them for me as a gift. I play music really loud in here. Burada bir heykel var. Bu da kafasının üzerinde camdan bir mandalina var. Tony Matelli'nin bir eseri. Sanatçının çürüyen sebzeleri, meyveleri dayanıklı heykellerle birleştirdiği bir serisi var. Antik Roma ve Yunan heykellerini de kullanıyor. Bu seride zıtlık ön planda. Taş figürlerin soluk renkleri, renkli meyvelerle dengeleniyor. Bu şekilde sert ve yumuşak, kalıcı ve bozulabilir unsurları bir araya getiriyor. Varoluşun geçiciliğine, insanın kırılganlığına dair mizahi bir yaklaşıma sahip diyebiliriz. Ya da kahveciler için bir dekor diyebiliriz. Neon ışıklı bir sözün altına konur. Al sana mis gibi Instagram storiesi. Post olarak atmazsın çünkü çok sıradan, sıkıcı hatta. To me, this room has like so many powerful pieces of art in it. This one is Picasso. And then that one's Martin Wong. I just feel like there's so much energy in this room. Oh my God, I sound like one of those people. Oh my God, that's crazy. I'm not one of those people. I'm not like, there's not like a crystal at my butt. Benny, Los Angeles'ta yaşıyorsun. Giyinme odanda avize var ve pembe bir çarşaf giyiyorsun. You could lick the bottom. Tam olarak o insanlardansın. Bu tebeşir çizimi Picasso'nun yıllara yayılan Tête de Femme, kadın başlarına biçimsel olarak çok benziyor. Örneğin şu 1937 yılında yaptığı çizim Femme au béret et la robe quadrillée. Bereli ve kareli elbise giyen kadın. Picasso burada Marie-Thérèse Walter çizmiş. Marie-Thérèse 17 yaşında, Picasso 45 yaşındaymış tanıştıklarında. Hapis. Right to jail, right away. Tabii bu eserinde sade bir çizgi dili yok. Blanco'nun duvarındaki eserde kafa yalnızca birkaç çizgiden oluşuyor. Ama göz ve burun yine abartılı. 1945 yılında bir başka sevgilisi François Gillet'i çiziyor. 1946 yılında Tête de jeune fille, tebeşir ve pastel kullanarak yapılmış. Benny'nin Picasso'suna benzer geometrik bir çizim tarzına sahip. 1943 yılında François Gillet 21 yaşındayken Picasso 61 yaşındaymış. Acun, is that you? Picasso çoluk çocuğa yürüdü ki Acun şimdi koşabilsin. Tabi bu sırada Picasso evli Olga Kloklova ile, Rus bir balerin Olga. İlişkilerinin başlangıcında 1918'de bir portresini çiziyor. Bir de ilişkilerinin bozulduğu 1929'da bir portresi var. Picasso'ya bak sen ya. Olga'nın arkasından bir konuşmuştur bir de bu. Neler demiştir var ya. Bir gömmüştür kadını. Şu dişlere bak, dişlere vampir gibi. Bak yılan kafası çıkacak şimdi memelerinden. Kart karı demiş Olga'nın arkasından. Kart. Sana kırmızı kart gösteriyorum Picasso. Bu da karısı Olga öldükten sonra evlendiği Jacqueline'in portresi. 1960 yılından. Henüz Jacqueline'e sinirlenmemiş. Bak uzun kirpikli, uzun saçlı. Jacqueline kolla kendini. Bir iki mesaj atma hemen soytarıya döndürür seni de. Jacqueline 26, Picasso 72 yaşındaymış evlendiklerinde. Çok fena. Kafasına mavi kovboy şapkası takıp Cihangir'de barlarda takılıyordur şimdi bu. Formdan düşmedim, hala oyundayım. Piyasa yapmaya çalışan dedi. Ay Allah'ım sen koru ya Rabbim. Sen koru hepimizi. Biri de senin kafanı bin parça şeklinde çizse Picasso. Böyle kan emici dişler, o keçi memelerinden bıçaklar çıksa ya Picasso. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Bir de siyahi bir boksörün resmi var. Martin Wong'un eseri. Gerçekten mandalinalı Yunan heykeli kadar derin bir eser. Martin Wong son yıllarda popülerleşti. Çinli göçmen bir aileden gelmesi, gay olması ve AIDS'ten ölmesiyle tombalada çinko yaptı. Eserleri müzelerin vazgeçilmez parçaları haline geldi. 80'li yıllarda New York şehir hayatını anlatan
anlatan eserleri var. Arka planda fakir göçmen mahalleler, grafiti, karmaşayı anlatıyor. Duvardaki esere benzeyen Bruce Lee'yi çizdiği bir eser var. Bruce Lee'nin Klonları isminde 92 tarihli. Bruce Lee Öte Tarafta diye bir eseri var 91 yılında. Belki bu boksör de Muhammed Ali'dir. Bu popüler kültürden kişileri, film yıldızlarının, ünlülerin görüntülerini sanatta kullanan ilk kişi Andy Warhol. Pop art ismindeki akımın öncüsü. 1950'lerin ortalarında savaş sonrası zenginlik ve seri üretim döneminde ortaya çıktı. Reklamlar, pop müzik, filmler gibi popüler ve ticari kültürden ilham aldı. Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor gibi yıldızların dergi ve magazin fotoğraflarını serigrafi baskı yoluyla yani kopyalama yoluyla çoğalttı. You know when you're a kid and like you go to your grandma's house and she has like the couch with like the laminate over it? That's what this room is. I've never go in this room. You gotta check this one thing out. This is amazing. So my friend made this sculpture and everyone thinks it's real. It looks like it's just a bag of money. But it's actually made of wood. Arkadaşların nasıl bu paraları gerçek zannediyor ya? Sen silah kaçakçı mısın? Meksikalı kartelin başında mısın? Sen kimlerle ne yiyorsun, ne içiyorsun, ne kullanıyorsun sen beni? Bu heykel Alex Israel'in Bag of Money, para çantası, para dolu çanta isimli eserinden. Heykeli gördüm ve sıkılmaya başladım. İşte tüketim toplumunun eleştirisi, modern hayatın yüzeyselliği, nem. Aynı hikaye. 50'den beri aynı hikaye. Bu eser de açıkça pop art akımından etkilenmiş, hiperrealist bir eser. Hiperrealizm yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafa benzeyen resimler ve heykeller için kullanılır. Gündelik hayatın imgeleri ünlü markalardan ve sembollerden etkilenir. Dwayne Johnson'ın Supermarket Lady isimli bir heykeli var. Yalnızlık ve yenilmişlik hissi uyandırıyor. Bu yalnızlık hissinin donmuş gıdayla, tüketimle, alışverişle yakından ilgisi var. Yani toplum yapısı ve işleyişiyle. Günümüz toplumunda da görüntüler gerçek olsa da, videolar 4K, internet bağlantısı hiper olsa da, hatta sanata hiperrealizm desek de hiçbir şey gerçek değil. Logolar, markalar, reklamlar, henüz üretilmeyen şeylerin reklamlarını tüketiyoruz. Reklam demişken bugünün sponsoruna geçelim. Bıngıldak yumurta. Bıngıldak yumurtası. Saatlerce Picasso seyreden tavukların yumurtası. Hem organik hem entelektüel. Bıngıldak yumurtası. This is a chair my friend made out of bread. And you can sit in it. I'm scared to sit in it, but you can sit in it. Günah. Oturulmaz ekmeğin üzerine. Ben bir performans eseri yapacaktım hatta. Batılı olmayan kültürlerin, davranışlarının, yemeklerinin, inançlarının uzaylı görünmesini eleştirecek bir eser yapacaktım. Trabzon ekmeklerinden yapılma bir canavar uydurdum. Batılı bilim insanları bu canavarı bulacaktı. Gazete haberini yazacaktım ben de bunun. Ben olacaktım canavarda. Ekmeklerden ayakkabılarım olacaktı. Kostümümde ekmekler olacaktı. Trabzon'da olacaktı tabii performans. Ama Trabzonlu bir arkadaşım kesinlikle olmaz. Günah o günah. Kesinlikle yapamazsın onu Trabzon'da dedi. Ve sanatçının önü yine kesildi. Lola Ebi, Ekmekten Sandalye'nin sanatçısı. Biz yapamadık, sen yap be Lola. Hepimizin adına sen yap. Evde Grant Levi Lucero'nun seramiklerini de görüyoruz. Yine pop art'tan ilham alan heykeller. Ev pop art sergisi gibi diyeceğim ama meydan okuyan, eleştiri yapan hiçbir eser yok ortada. Sanatçı antik çağ seramik formlarını çağdaş reklamlarla harmanladığını söylüyor. Bu numara artık çok eskidi. Bu eserler eleştiri kisvesi altında yapılıyor. Markaların ve kapitalizmin üstünlüğünü pekiştiriyor bu eserde. Benny Blanco da diğer varlıklı ünlüler gibi kendisine meydan okuyan bir sanat eseri istemiyor. Adam para koymuş köşeye sanat eseri diye. Daha ne yapsın? This is by a guy named George Condo. The painting is actually called The Musician. I gotta think it looks like me. I just like having art all over the house because I don't know what emotion the person had when they were making it, but I see certain things when I walk past it and it might inspire me and I might look at it differently another day and be like, holy shit, like I never noticed that one like stroke there, or like that imperfection right there. I don't know. Makes me happy. Bölünmüş parçalı bir yüz görüyoruz. Picasso'nun çizdiği kafaları andırıyor. Ama Picasso poz vermiş, Bugs Bunny de onu çizmiş gibi. Bugs Bunny ile arayı artık iyi tutacağım Picasso. Yoksa sen de yamulursun. Gerçi bundan fenası daha ne olacak? Ne yapabilir? Psikolojik kübizm olarak tanımlıyormuş. Picasso bir anda 4 farklı perspektiften bir enstrüman çizdi. Ben de psikolojik durumlarla aynı şeyi yapıyorum diyor. Ay...
Bu ne diyor bu? Bak bakalım bu da kübizm mi? Bir bak bakalım ya. Bu da geometrik miymiş bu? Kanye West'in kankasıymış George ve Kim Kardashian'a bir Birkin çanta boyamış. Kim'in çantası pek beğenilmemiş. Hayret. Neden ki? Ben olsam şöyle bir çanta yapardım. Hiperrealizmden esinlenelim. Gündelik hayattan bir görüntü kullanalım. Çantanın logosunu koyalım. Hatta sponsorumuz Bıngıldak Yumurta'nın logosunu koyalım. Hem toplumsal eleştiri hem öz eleştiri yapmış oluruz. Şu bebeksiz olmaz. Tipi zaten George Condo'nun çizdiklerine benziyor. Ben bunu Bıngıldak kübizmi olarak tanımlıyorum. Bıngıldak kübizm. There's one small thing about this room. The second you sit on this couch, it is impossible to get up. There's a lot of people with children who bring their children to the house, nieces and nephews, and we have a lot of play dates. And I like a stuffed animal, so everyone does. Everyone likes a stuffy. I hate when you go into someone with like a nice house and it like doesn't feel lived in. Ben de çok güzel, estetik bir sanat eserinin hiçbir anlamı olmayınca nefret ediyorum. Pop art şölenimiz bu Murakami çiçeklerle şenlendi. Takeshi Murakami de popüler kültürden imgeler kullanır. Yalnızca resimde, heykelde değil, tişörtte, çantada, telefon kılıfında, Supreme, Billie Eilish ve Uniqlo, Louis Vuitton gibi birçok kişi ve markayla işbirliği var. Tabi seri üretim yapan ya da lüks ürünler yapan her sanatçı gibi sanatını meşrulaştırma çabası içinde. Yani George Condo gibi Takashi Murakami de bir sanat akımı uydurur. Super flat, süper düz sanat teorisi. Derinlik, doğal perspektif, mekan algısını hiçe sayar. Karikatürü anımsatan çizgiler çizilir. Japon kültürünün bir başka unsuru kawaii yani sevimlilik de süper düz sanatın bir parçası. Hello Kitty'ler, Bugs Bunny'ler, hediyelik eşyalarla dolu bir sanat teorisi. Takeshi, bir bak bakalım bu da düz sanat teorisine giriyor mu? Bir bak bakalım ya. Bu yastıkların fiyatı ne kadar? Alınmayacak şeyler değil. Tamamıyla gold, altın renginde olsun bu yastıklar. Saraya çok yakışır. Şöyle varaklı varaklı, zengin gösterir. Bir koyalım, bir deneyelim. Ay yanlış saray oldu. Yine yanlış oldu. Çok yakıştı.